Selam arkadaşlar. Arkadaşlar 2018 yılında soru cevap şeklinde bir video yapmıştım. Balon avize yapı videosu. O videoda kullandığım bir müzik nedeniyle, telif hakkı nedeniyle video kaldırıldı. Ben de o yüzden o videonun yerine yeni bir tane daha yapayım dedim. Bu sefer daha farklı bir çalışma yapacağım. Hem denemiş olacağım. O videoda neye cevap vermeye çalışmıştım? Mesela renkli iplerle yapabilir miyiz sorusu vardı. Evet, o videoda 3 farklı renkle yapmıştık. Sarı, kırmızı ve yeşildi sanırım. Örgü yaparken kullanılan yün iplerle yapmıştım. Ve sorunsuzca 3 renk, 3 farklı renkte elde etmiştim. Tabii birkaç tane daha videolarımız var. Balon avize yapım videoları. Bir tanesini şu yukarılara bir yere eklerim linkini. YouTube o videoyu kaldırmadığı sürece oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bugün dediğim gibi farklı bir şey yapacağımı söyledim videonun başında. Şöyle bir pamuklu bir kumaşımız var. Bu kumaşı kullanarak farklı bir çalışma yapacağım. Sırası geldikçe videonun içinde merak ettiğiniz konulara cevaplar vereceğim. Kumaşımızı şöyle 5-6 santimlik genişliklerde şeritlere ayıracağım. Koptu. Kopmaması gerekiyordu. O zaman şuradan bir şerit oluşturup bu şekilde yırtmayı deneyeceğim. Yani komple makasla kesmek zor olabileceği için şöyle şu şekilde yırtmak istedim. Yine aynı sorunla karşılaştık. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kumaşımızı üşenmiyoruz ve kesiyoruz. Evet. Şu kumaşın genişliğinde şurayı bırakıyoruz ve şuradan kesmeye devam edeceğiz. Böyle zikzaklar çizerekten. Arkadaşlar yaklaşık 13-14 metre kadar bir kumaşımız oldu. Şu dönemeç yerlerini yuvarladım. Arada kalanlar var, onları da yapayım. Çok düzgün kesmenize gerek yok. Yani şu sivrilik gitmesi yeterli olur. Bu arada arkadaşlar son zamanlarda YouTube videolarımı fazla önermiyordu galiba. Son videolarımda birazcık görüntülenme sayıları düşük kalıyor. Yani bu nedenle videoyu beğenirseniz like bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi kumaşımızı şöyle ucundan tutuyorum. Ve avucun içiyle şu şekilde vurgu yapıyorum. Patisu'nun ilgisini çekti ama çekinceleri var. Ne olduğunu tam anlayamadı. Arkadaşlar mutlaka balon kullanmak zorunda değiliz. Şöyle nesneden zıplama topu da işimize yarar. Patlama riski de olmadığı için daha garanti sonuç. Şöyle bantla yapıştırıyorum. Arkadaşlar tek başına tutkal ile yapmayacağım. İçine biraz beyaz çimento ekleyeceğim. Beyaz çimento, normal çimento ya da ders olgusu ekleyebilirsiniz. Bu sayede daha sert olmasını sağlayacak. Tek başına tutkalla yapıldığında biraz esnek kalabiliyor. Arkadaşlar önceki video çalışmamızda böyle bir halka vardı. Bu çok soruluyordu. Ne oldu? Ona da cevap vermiştim o videoda. Yuvarlak halka nedir? Ne işe yarıyor?
sorusu var. Yuvarlak halkalar, şöyle göstereyim. Şunun bir parçası. Kablolu duy. Bunu nerede buluruz diye de bir soru var. Nerede satılır diye bir soru var. Koçtaş ve Boğaz'da bunun plastiklerinden satılıyor. Önceki videolarımda ben zaten onlardan kullanmıştım. Bunu yakınımızdaki bir elektrikçiden buldum. Buna monte edebiliyoruz şu şekilde. Lambamızın üst kısmına bunu yine monteleyeceğim. Şimdi sarmaya başlıyorum. Bu yumağımızı hazırladığım harcın içine batırıyorum. Şöyle ipin içine iyice işlesin diye şöyle bastırıyorum. Boş kovayı alıyorum. Bu sefer farklı bir deneme yapacağımı söylemiştim. Spiral şekilde saracağım. Yumağımızdaki harç miktarı azalırsa yeniden bu şekilde harca batırmamız gerekiyor. Ve sarma işlemine devam ediyorum. Arkadaşlar, ipinizin üzerinde harç miktarının az kaldığını düşünüyorsanız şöyle fırçayla üzerine takviye yapabilirsiniz. Arkadaşlar, çalışmamız kurumuş. Oldukça da sağlam oldu arkadaşlar. Tutkanın içine biraz da harç malzemesi, çimento eklediğimiz için kolayca boya da tutar. Yani istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Tek tutkalla yapsaydınız boyanırdı ama şimdiki kadar iyi boyanmazdı. Ama ben boyamayacağım. Böyle beyaz olsun istedim. Tabii aklınızda olsun. İsterseniz boyayabilirsiniz. Şimdi de yerine takalım. Orada göstereyim. Hem Neslihan'a soralım. Bakalım onun bir yorumu ne olacak. Arkadaşlar, bu arada şunu iple yanmamıştım. Ya iple yanmıştım ama kağıt ip, duydunuz mu bilmiyorum, hobicilerde olabiliyor. Kağıt iple denemiştim ve de çok güzel olmuştu. Kağıt iple de yani yapabilirsiniz. Bu arada ona da bir cevap vermiş olayım. Şurada kullandığımız bilezikler iki lambada da aynı olduğu için buraya sorunsuz istediğimizi takabiliyoruz. Neslihan, taktın. Çok güzel olmuş. Beğendin mi gerçekten? Beğendim. Rengini böyle bırakayım diyorum. Rengi falan tamamen güzel olmuş ya. İstersen şu sandalyenin üstüne çık. İkinizi birlikte çekeyim. Bir şey diyecek misin arkadaşlara? Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet, Patisu da burada arkadaşlar. O da halıyla oynuyor. Görüşürüz arkadaşlar. Like bırakmayı unutmayın.